Hepinize merhabalar. Gördüğünüz gibi önümde bir sürü malzeme var. Bu malzemeler ne için? Allah'a şükür daha bir yıl bile olmadı kanalımız 100 bin aboneyi geçtik. Daha henüz 40 binlerdeyken bazı kardeşlerim abi pastrami yapar mısın diyorlardı. Bilmeyenler için pastrami nedir? New York'ta yaklaşık 1800'lerden beri, 1880'lerden beri zannediyorum aktif olan bir restoran var. Çok eski bir restoran. Burada böyle iki dilim ekmeğin arasına böyle manyak derecede et koyarak bir sandviç yapıyorlar. Arasına koydukları ete pastrami deniyor. Yani bugüne kadar muhtemelen kanalda yaptığım en detaylı tarif olacak. Ciddi anlamda böyle bir angaryası olan bir iş. Ama 100 bin aboneye özel söz vermiştik. Sözümüzü tutma zamanı geldi. İsterseniz de fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi bu etin birkaç aşaması var. İlk aşaması salamuradan başlıyor. İlk önce eti salamura edeceğiz. Bu salamura için önce bir miktar sıcak su, yaklaşık 1,5 litre civarında, toplamda 9 litre kullanacağız bunun için. 9 litre için veriyorum ölçüleri. 300 gram ben salamura tuzu kullanıyorum. İstediğiniz tip tuz kullanabilirsiniz. Yarım kilo esmer şeker kullanıyoruz. İsterseniz tuzla şeker oranını eşit de koyabilirsiniz. 10 gram top hardal koyuyorum. Bu etin özelliği kişniş ve karabiberin baskınlığıdır. Son noktada aslında ekleyeceğiz ama 15 gram top kişniş koyuyorum. 15 gram tane karabiber koyuyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı sarımsak tozu koyuyorum. 2 tane çili biberini, yani bizim kurutulmuş acı biberi içine atıyorum. Şöyle yaklaşık bir tutamda defne yaprağı atıyorum içine. Benimkiler kırıldığı için böyle kullandım. Şimdi bakın. Şöyle bir kürleme tuzu var. Kür number 1 diyor. Bunu ben yurt dışından almıştım. Bundan da biz içine toplamda 2 yemek kaşığı koymuş oluyoruz arkadaşlar. Aşağı yukarı oraya denk gelmiş oluyor. Son olarak da bir tane şöyle kabuk tarçın. Bunu da kıramadım. Attım içine. Bu bahsettiğim Instacure 1 diye geçer. Yani bu kürlemede kullanılan özel bir tuzdur. Öyle alelade kullanılmaz. Bu aslında bir çeşit koruyucudur. Bu etlerde dikkat ederseniz böyle rengi kırmızıdır. Bu koruyucu olduğu için şimdi biz bu eti yaptığımız salamuranın içerisinde 1 hafta 2 hafta civarı bekleteceğiz. Bu bekleme sürecinde etimizin bozulmaması adına içine bundan koyuluyor. Özellikle şimdi yaz aylarında bu tür şeyler birazcık daha risklidir. Bunu koymasanız olur mu? Olur. Yani bununla ilgili bazı tartışmalar var. İşte kanser yapıyor vesaire falan gibi. Sonuçta bir koruyucu madde. Ama bunun zıttı da baktığınız zaman riskler, öyle azımsanacak riskler yok. Yani etin uygunsuz şartlarda beklemesinden kaynaklı bazı ağır hastalıklara sebep olabiliyor. Açıkçası ben böyle bir şey riske almaktansa şöyle 1 kiloya 2,5 gram tuzu kendi adıma eyvallah diyorum yani. Bundan gelecek olan riski kabul ediyorum. Çünkü kendi yaptığım araştırmalarda marketlerde aldığımız bütün salam, sosislerde bu zaten vardır. Zorunlu. Bunu devlet zorunlu tutuyor. Çünkü o riske devlet de girmek istemiyor. Yapılan araştırmalarda bir gün içerisinde kilolarca sosis, salam yedirilen insanlarda bile bir bulguya aslına bakarsanız rastlanamamış. Ama bu konuda çok fazla ihtilaf var. Ben açıkçası risk almak istemediğim için koydum. Ama istemeyen arkadaşlar koymak zorunda değil. İçindeki tuz ve şeker onu koruyacaktır. Şimdi bu koyduğumuz malzemeye burada ilk başta 1,5 litre sıcak su koymuştuk içine. Sıcak su koymamızın sebebi şekerin ve tuzun erimesi. Yani içine koyduğumuz bütün bu baharatların suya eşit bir şekilde yayılması. Bütün bunlar içerisinde eriyene kadar bu şekilde bunu karıştırıyoruz. Şöyle yaklaşık bir 15 dakika kadar karıştırdım. Dibinde artık şeker, tuz bir şey kalmadı. Bakın tamamen suda eridi. Şimdi artık soğutma noktasına geldi. Şöyle 5 litre buzlu su. 2 litre daha yine buzlu sudan ekliyorum. Evet, toplamda 9 litre şu an buz gibi oldu suyumuz.
Şimdi buzlu suyu önden ayarlamak önemli arkadaşlar. Çünkü bunun içine eti koyacağımız için su sıcak olursa, et fazla sıcak olursa aynı sous olduğu gibi pişmeye başlar etiniz. Bunu istemiyoruz. Aynı buzdolabı gibi, yani en azından diyeyim bir 7-8 derecelerin altına indirmeye çalışın suyunuzu. Eğer bu noktalara indiyse o zaman etinizi koymak için güvenlidir. Değilse bir miktar bunu buzdolabında soğutun, etinizi ondan sonra koyun. Benim şu an bariz şekilde soğuk, yani buzlu su eklediğim için hemen soğuttu. Ben artık etimi koyabilirim. Şimdi et olarak ne kullanacağım? Gördüğünüz gibi kocaman bir et var. Bu New York'taki restoran et olarak brisket kullanıyor. Ben de aynı onların yaptığı gibi brisket tercih ettim. Bu arada bu brisket'ın nasıl çıkarıldığıyla alakalı kasabımızda bir video çekmiştik. İzlemeyen arkadaşlar sağ üst köşeden o videoyu da izleyebilirler. Kasabınızdan nasıl isteyeceksiniz? Bir videoyu izletirseniz bu etin aynısını kendi kasabınızdan alabilirsiniz. Yaklaşık 6 kiloya yakın geliyor tahmin ediyorum. Şimdi yapacağımız tek şey, bunu alacağız. Bu salamura suyunun içine batıracağız. Alttan yana sorun yok. Ama üstüne bir ağırlık koymanız gerekebilir. Çünkü genelde et yüzüyor. Benim daha önce de bu tarz denemelerim oldu. Bakın şu an gördüğünüz gibi et yukarı çıkıyor. Bunun yukarı çıkmaması lazım. Tamamı bu şekilde suyun altında kalması gerekiyor. O yüzden de bunun üzerine bir ağırlık koyun. Bunu üzerine bir kapakla örteceğiz. Buzdolabınızın alt kısmında, yani 4 derece olan kısmına koyacağız. Bunu bir hafta ile 12 gün arasında tutabilirsiniz. Bakacağız artık işlerimizin durumuna, vaktimizin müsaitliğine göre biz de işte bir hafta 10 gün içerisinde etimizi sudan çıkaracağız. Artık o zaman görüşmek üzere. Tekrardan merhaba. 8 gün geçti. 8 gündür etimiz bu sıvının içerisinde bekliyor. Gördüğünüz gibi salamura suyunun içerisine ben üzerine bir tane şöyle şişe koydum eti bastırması için. Gördüğünüz gibi rengi bayağı bir değişmiş. Farklı bir hal almış. Bunun içerisinde biliyorsunuz bolca tuz ve şeker vardı. O etin içine tabii ki geçti şu an. Şu an oldukça tuzlu olması gerekiyor normalde. Salamura suyunu boşalttık. Kaba normal su koyduk. Etimizi bunun içine koyacağız. Et kabımın içine zor sığdığı için biraz şekli böyle yamuk kaldı. Aynen bu şekilde yine bırakacağım. Yine bu şişeyi de şöyle üzerine bırakalım. 1 saat bu şekilde bekleyecek. Evet arkadaşlar, geldik şimdi mangal kurulumuna. Normalde smoker'da yapardım ama diğer smoker'ım kışlık evde burada olmadığı için bugün Weber'de yapacağım bunu. Yaklaşık 10 saat arası sürmesini bekliyorum. Düşük sıcaklıkta uzun süre pişireceğiz etimizi. Bunun için şöyle uzun performanslı kömürlere ihtiyaç var. Daha önce de bu kömürlerimi kullanmıştım, biliyorsunuz zaten. Bu için bolca kömür ihtiyaç olacak çünkü 10 saat boyunca mangalı aktif tutması gerekiyor. Kömürleri dizeceğiz. Daha önce de göstermiştim bunu. Buna yılan tekniği deniyor. Şöyle şu şekilde kömürlerimizi kenarda toplayacağız. İlk etapta kömürü çok da koyabilirsiniz. Problem yok. Çünkü zaten bu kullanacağı kadarını yakacak. Kalanını tekrar sonra kullanabilirsiniz. Şimdi ilk etapta bu yeterli benim için. Birkaç tane de bunun içine atacağım. Çok değil. Sıcaklığı düşük tutmanın ilk kuralı fazla kömür kullanmamaktır. Eğer ki çok fazla kömür kullanırsanız düşürmeniz daha zor olur. Bir kere boğarsınız, sonra da çok düşer, yükseltmekte zorlanırsınız. Ama az miktarda kömürle başlarsanız, gerekirse biraz fazla oksijen yollarsınız içeri, kömürü arttırırsınız sıcaklığını. Gerekti mi tekrar düşersiniz. O yüzden ilk etapta 10-12 biriket, yani şu ayarlarda 10-12 tane biriket bizim için yeterli olacak. Bu kadar kömür yeter. Çok fazla kömürüm olmadığı için bir tane yeterli olacak zaten. Bir tane tutuşturucu, kömürleri de şöyle koydum.
Bunlar tutuşsun. Biz de bu arada etimizi halledelim. Evet, 1 saat oldu. Etimiz fazla tuzunu attı diye düşünüyoruz. Artık zaten çok da problem değil. Tadıp göreceğiz. Şimdi şöyle alalım. Bu noktada şöyle etimizi biraz kurulayacağız. Bugün oldukça fazla bir etim var. O yüzden de biraz fazla baharat lazım. Bu etin ana şeyi kişniştir arkadaşlar. Kişniş tadı ve karabiber tadı biraz baskın olması gerekir. Şöyle o yüzden de ben 6 tatlı kaşığı kadar kişniş koydum. 6 kaşık da karabiber koydum. 6 kaşık da tuz koydum. Şu an hepsini eşit yaptım. Bu şekilde iyice öğüttük. Yaklaşık bir 3 yemek kaşığı falan kalmış. Yine 3 tatlı kaşığı kadar da toz hardal koyuyorum. Bunlar zaten toz haldeydi. Bunları da içerisine karıştırıyorum. Hepsini şöyle güzelce bir karıştıralım. Etimin dışı nemli olduğu için zaten herhangi yağ, hardal bir şey ihtiyaç duymuyorum. Direktman üzerinden girişiyorum. Şöyle etin dışını bu karışımla kaplayacağız. Bu et çok aşırı yağlı etle olmaz. Yani orta yağlı diyebilmemiz lazım. Hatta o bahsettiğim Delis'te, New York'ta direkt bu yağları da alıyorlar. Tamamen et koyuyorlar içine. Ben iyicene de kıyamadım o kadar yağlara. Şu arka tarafını da yapalım be. Etimi baharatladım. Her yeri gayet güzel bir şekilde baharatlandı. Bu baharatın miktarı çok abartılı olduğu zaman açıkçası ben sevmiyorum. Bazen böyle çok iyice kaplıyorlar üstünü. Ben 1-2 kere öyle denedim. O bize fazla geliyor. Çok az koyduğunuzda da etin tadı çok şey kalıyor. Bu biraz böyle baharatla yenen bir et. Bu ayar bence iyi. Şöyle ince bir katman her yerine gelsin. Kömürlerimin bir kısmı, yani bir 10-12 tanesi tutuştu. Şimdi bu tarafı biraz daha zayıf yapmıştık ya. Şimdi şu noktaya kömürlerimi yığıyorum. Tutuşturdum kömürleri, buraya koydum. Altında ve bu tarafta yanmamış kömürlerim var. Şimdi bakın, mangalın şurada havalandırmaları var. Bu noktada havalandırmayı şöyle çok az açık bırakacağız. İçeri yolladığımız oksijen miktarı önemli. Az miktarda şöyle açık bıraktım. Izgaramızı yerleştiriyoruz. Üzerine kapağı kapatıyoruz. Şimdi burada önemli olan nokta ne? Kömürler bu tarafta. Eti buraya koyacağız ya. Bu havalandırma etin üstünde olması lazım. Ki alttan giren hava kömürlerden ete uğramadan çıkmasın. Yani o yüzden etin üzerine koyuyoruz. İlk etapta şöyle yine şu kadar açık bırakacağım. Bir süre buradan izleyeceğiz bakalım. Hedefimiz 110-120 derece. Bu aralığı tutturmaya çalışacağız. Tutturunca da etimizi koyacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakikadır boş çalıştırıyorum. Şöyle bakın. Şu an 110 dereceye sabitlendi artık. 110-125 aralığı bizim için idealdir. Şimdi kapağı açıyorum. Etim oldukça büyük. Bakın. Mümkün olduğu kadar kömürden şöyle uzağa koyuyorum. Kömürümüz buradan bu şekilde gelecek. Kömürlerimiz bu şekilde yürüyecek ya. Şimdi şöyle bir parça. Bakın çok büyük koymayın. Genellikle takipçilerimde füme denemeleri yapan arkadaşlarda en büyük yapılan hata bu oluyor. Etin tadına vermeyeceğini düşünerek kocaman parçalar koyuyorlar. Arkadaşlar bu boyut yeterli. Çok fazla olduğu zaman da fazla yoğun bir aroma veriyor. O da bizim istediğimiz bir şey değil. Süreci takip edebilmek için etin şöyle kalın bir noktasına bir termometre yerleştiriyorum. İkinci termometreyi de ben şimdi bunu 10 saat başında bekleyecek halim yok. Şöyle etin yanına bir yere bir termometreyi de koydum. Havalandırma etin üzerinde olacak şekilde bunu bırakıyorum. Bu şekilde devam etsin. Şu an 1 numaralı termometrem ete bağlı. 2 numaralı termometrem mangala bağlı. 1 numara şu an etin sıcaklığı 2 derece. Benim ilk hedefim 66 derece. O zamana kadar buradan takip edeceğim. Mangalımın sıcaklığı şu an 54. Yavaş yavaş yükselecek. Ortalama istediğim sıcaklık 110-120 derece. Eğer 130 derecenin üzerine çıkarsa
95'in altına inerse beni sesli olarak uyaracak. Birkaç saat sonra kontrol etmeye geleceğiz. Aşağı yukarı 1 saat oldu. Etimin iç sıcaklığı 18 derece. Mangalım 121 derecede şu an. 1 saat sonunda etimin durumu bu. Ufak ufak pişmeye başlamış. Evet arkadaşlar, 2,5 saat falan oldu tahmin ediyorum. 3 saate yanaşıyoruz. Şöyle bakın, mangal halen daha sabit. Gördüğünüz gibi şu an tam 120 derecede. Şimdi bir ete bakalım ne durumdayız. Et gayet güzel durumda şu an. Güzelce pişmeye başladı. Rengini almaya da başladı. Gördüğünüz gibi 4 saati geçtik. Şu an 55 derecedeyiz. Mangalın sıcaklığı da 105 derece. Şöyle gördüğünüz gibi sabitlendik. Etimizin durumu da bu. Evet arkadaşlar, günü batırıyoruz. Gördüğünüz gibi karşıda güneş batıyor. Şu an itibariyle 6,5 saat civarı oldu. Şu an etimin iç sıcaklığı 65 derece. Pişti yani, 66 son 1 derecesi. Mangalımın sıcaklığı da 108 derece. Yani 6,5 saattir stabil bir şekilde yanıyor. Şimdi bakın ne haldeyiz. Şöyle bakalım. Dışı çok güzel kurumuş şu an. Gerçekten güzel durumda. Şöyle şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Bakın, kömürümün şu an daha yarısı bile gitmedi. 6,5 saat sürdü. Bakın şu kadar kömür gitmiş. Şu an buradayız. Bakın odunum olduğu gibi yanmış. Artık zaten işi bitti. Bu arada bakın 66 dereceye geldik. Bunu buraya hemen alıyorum. Sıcakmış. Üzerinden bu şekilde yağlı kağıtlarla kapatıyorum. Şimdi ikinci kata. Bu bile yetmedi. Ben bir kat daha şöyle bu tarafından geçmek istiyorum. Bu arada benim kullandıklarım şöyle geniş arkadaşlar. Bunlar daha böyle kalındır. Normal ev folyoları gibi değil. Bunlar ağır yüklüğe geçer. Metroda bulabilirsiniz bunu da. Bu arada yönüne dikkat edin. Bir tanesini alt yaptıysam birini üst yapıyorum. Yani şu şekilde düşünün. Kilit yerleri birinde altta, birinde üstte. Şu yanlar da kapacak gibi bu şekilde olmalı. Hava kaçağı istemiyoruz. Bu noktaya kadar etimiz füme lezzetini aldı. 66 dereceye kadar pişti. Şimdiden sonra amacımız etin yumuşamasını sağlamak. Bu şekilde sardık. Şimdi yine buradan termometreye batırıyorum. Aynı şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Öyle tahmin ediyorum 10 saati bulacak, belki geçebilir de. Bizim vaktimiz çok. Bu eti bugün yemeyeceğiz zaten. Şu an itibariyle 9 saat oldu. 9 saate yanaştık sayılır. Bakın şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama iç sıcaklığı 72 derecelerde. Etimizin durumuna bakalım. Artık hava karardı. Bakın kömürlerim şurada daha şu an yarılara geldi. Yani rahat rahat pişirmeyi tamamlayacak. Öyle görünüyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Artık gece herhalde 12-1 neyse bitecek. Evet arkadaşlar. Şu an saat gece artık 2. Gördüğünüz gibi etim 94 dereceye geldi. Bakın. Tam 12 saat pişirdik. Sessiz konuşuyorum. Herkes uyudu. Eminim birçoğunuz bu herif kafayı yemiş diyordur. Ama bu kadar emek bir beğeniyi, bir yorumu hak ediyor bence. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi artık eti alıyorum.
bu şekilde eti yarına kadar dinlendiriyoruz. Bu halde havalandırmaları kapatıyorum. Yarın ne kaldığını göstereceğim size. Pişirmede ikinci güne geçtik. Bugün işe gittik geldik. Şu an akşam 6:30 civarı. Dünden nasıl oldu? Bir göstermek istiyorum size. Bakın. Dün koyduğumuz kömürden 12 saatte bu kadarı yandı. Şu kalan kısımlar halen daha duruyor. Şimdi bunları son işlem için kullanacağım. Evet, kömürleri şöyle merkeze bir alalım. Şu dünden kalan bir parça odunum vardı, henüz bitmemiş. Ben bunu da yine içine koyacağım. Şöyle ızgaramı yerleştiriyorum. Şu woku da içine koyacağım. Şöyle kaynar suyum var. Kayhan köftecisinden aldığım 100 yıllık mayalı bir elma sirkesi var. Bu kendilerine özel yaptırdıkları, sağ olsunlar bana da yollamışlardı. Mümkün olduğu kadar iyi kalite bir elma sirkesinden yaklaşık her litreye 100 gram gibi elma sirkesi koyuyorum. Şöyle biraz defne yaprağı koyuyorum. Biraz kişniş, biraz top kekik. Son olarak da tane hardal. Şimdi bu adam bunları niye koydu diyeceksiniz. Bu etin 3 aşaması var. İlk aşaması kürleme. Yani o 8 gün salamura yaptığımız işlem. İkinci aşaması pişirme. Piştikten sonra aslında 3. aşama bir gün dinlendirme. Bu da 4. sayarsak eğer en son buharlama. Şimdi bunu bu Katz'ta, yani Katz Pastrami'de son aşamayı böyle buhar kazanı gibi büyük şeylerde yapıyorlar. Bizim öyle bir şansımız yok. Ev ortamında da, yani şu an bulunduğum ortamda onu yapabileceğim başka bir şey yok. Ben de düşündüm ne yapabilirim diye. Aklıma bu sistem geldi. Dün de Instagram'da bütün bu süreci paylaştım. Bu arada Instagram'dan takip etmeyen arkadaşlar Et Bilimi hesabını hemen takip ediyoruz. Bütün bu etin ilk sürecini ilk başta Instagram'da paylaşmıştım. Orada Kerem Nukan diye bir şef kardeşimiz, takipçilerimden, sağ olsun bana bu anlamda biraz fikir verdi. Kendisiyle biraz böyle beyin fırtınası yaptık. En iyi nasıl yapabiliriz son işlemi diye. Şimdi son aşamaya geldik. Son aşamada alta kömürü koydum. Üzerine wok, içine suyu koydum. Sıcak koydum suyu. Gördüğünüz gibi hemen buharlaşmaya başladı. Altına dünden kalan meşe kömürünün kalan yarısını koydum. Buharla beraber fümelenmeye de devam edecek. Bu arada etin mümkün olduğu kadar yani buhara uzak olsun istiyorum. O yüzden de bu şekilde bir şey düşündüm. Şimdi etim dünden beri dinleniyor. Bakın etin son hali bu. Ben bunun sularını yine bu suyun içine katacağım. Çünkü öğrendiğime göre Katz'te de bu şekilde yapılıyormuş. Bu arada etimizin son hali bu. Şöyle bakın, jöle gibi olmuş. Şuraya bakın. Kopmaya bile başlamış, yani o derece. Şu kurduğum buhar sistemin üzerine yerleştiriyorum. Alttan ufak ufak buhar gelecek. Etimizi aslında buradaki amaç etin kaybettiği nemi tekrar geri vermek. Onun dışında da bir ısıtıp tam yenecek kıvama geri getirmek. Şu haliyle eti mümkün olduğu kadar sadece buharla pişsin istiyorum. Altta da yine dediğim gibi odun yanacak. Bir yandan da füme olmaya devam edecek. Artık bunu kapatıyorum. Üst havalandırmayı da biraz açtım. İçeride damlama olmaması için. Yaklaşık 10 gündür şu eti yemek için uğraşıyoruz. Akıl işi olmadığını biliyorum. Ama bu tabii her gün yapılacak bir şey değil. Şimdi öyle tahmin ediyorum artık bitmiştir. Yaklaşık 40 dakika 45 dakikadan beri buharlıyorum eti. Şöyle bir bakalım. Şimdi şöyle bir iç sıcaklığına bakalım. Şu an amacımız yenecek derecelere gelmiş olması. Şu an 52-53, bizim için bu artık bence ideal. Bakın et neredeyse parçalanacak. O derece. O yüzden de bu şekliyle alacağım. Sonunda finale geldik. Etimizin son hali bu, gördüğünüz gibi. Dışı gayet güzel. Az sonra eti kestiğim zaman içini kıpkırmızı göreceksiniz.
İlk başta salamurayı yaparken içine nitritli tuz koymuştum. Onun bir koruyucu olduğunu söylemiştim. Bu eti uygunsuz şartlara koruduğu gibi aynı şekilde rengini de korur arkadaşlar. Pişme esnasında etin rengini değiştiren oksijenle aslında temastır. Bu bir koruyucu olduğu için etin rengini de korur. Dün gece gördünüz 12 saat boyunca gece 2'ye kadar pişirdim eti. Ve 95 derece neredeyse kaynama noktasına kadar pişirdim. Ama buna rağmen etin içi kıpkırmızı. Şimdi burada et çiğci arkadaşlara diyorum 95 dereceye kadar, zaten etin halini az sonra görürsünüz. Bu işin olması gereken şekli bu. Bu tarif için inanın çok fazla video seyrettim zamanında. Yani çok araştırmıştım. Hani bu şekilde bir tarif yok. Özellikle şu son uyguladığım şekliyle bugüne kadar ben YouTube'da yabancı kanallarda dahil hiç böyle bir şey görmedim. Görenler varsa lütfen yazsın. Yani cidden emek verdik bu videoya. O yüzden yorum ve beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Etin şöyle yönünü görüyor musunuz? Brisket'ta 2 tane yön vardır. Bir tanesi bu şekilde. Bakın burada etin yönü değişir. O yüzden de ilk başta bakın şurada lifler böyle gidiyor. Burada lifler böyle gidiyor. Bunu bu şekilde kesmek, burayı bu şekilde kesmek lazımdır. O yüzden de ilk başta şu arasından eti ayırıyoruz. Şöyle bir gösterelim etin halini. Et gördüğünüz gibi lime lime olmuş. Harbi açmış. Bakın bu arada şu kahverengi olan kısım az önce söylediğimin örneği. Şu kısma o tuz etki etmemiş. Bakın tuzun koruduğu yerler bu halde. Tuzun korumadığı yerler bu şekilde. Görüyor musunuz? Bu muhtemelen üzerine koyduğumuz şişe var ya, ağırlık. İşte bu şişe bu bölgededir. Büyük ihtimalle tuzun içine girmesini engellemiştir. Bakın arkadaşlar, etin burası pişik, burası pişmemiş olabilir mi? Az önce gösterdiğim olaya güzel bir örnek oldu. Şuradan dilimlemeye başlayalım. Ekmeğin içine hardal sürüyoruz. Şöyle güzel kaliteli bir hardal olursa daha iyi olur. Bunda normalde çavdar ekmeği kullanılıyor. Ben bugün çavdar ekmeği bulamadım. 3 tane fırın gezdim. Üçünde de yoktu. Şimdi arkadaşlar bunda şöyle kallavi şekilde et konuyor içerisine. Üzerine ekmeği kapatıyoruz. Şu görüntüye bak ya. Ya bunu ben abartmadım. Daha bile kalın yapıyorlar. Ya bunun olayı bu. Şöyle ortadan kesiyorlar. Böyle bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi yani böyle çok affedersiniz hayvan gibi bir sandviç oldu. İçerisinde belki yarım kilo falan et var yani. Belki fazla, bilmiyorum. Ama bence Cats pastrami'nin bugüne kadar hani yapılmış en iyi örneklerinden bir tanesi bence oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi bugün yanımda bir kardeşim var, Mustafa. İyi yiyicidir, böyle harbi yiyicilerdendir. Özellikle bugün onu çağırdım. Daha önce hiç yemiş miydin pastrami? Yok. Duymuş muydun? İlk defa duydum. İlk defa duydun. Peki o zaman ben sana şöyle bir Mustafa, şey kenarından bir lokma, bak burası daha böyle bir lokum gibidir. Yağlı kısmı. Burayı boş yiyeceğiz. Vallahi işi biliyorsun sen. Şimdi şöyle bir parça yağlı kısımlarından bir tadalım bakalım. Değişik bir yorum var. Ne yorum olsun bilmiyorum. Füme. Arkadaşlar fümeli olduğu için gerçekten farklıdır bu. Aroma 10 numara. Nasıl? Hadi bitsin başlayalım da. Nasıl peki? Eti anlat, eti. Et yumuşak. Ağzına attın, eridi gitti. Eridi gitti. Aynen öyle. Solu solu. Ya bakın, öyle bir şey ki gerçekten. İnan çiğnemeye gerek yok yani. Dilin ağzında eriyor. Eti ağzına atıyorsun, direkt suyu ağzına geliyor yani. Bitti yani, bak bu kadar. Şimdi şöyle çok zor da olsa bunu tatacağız Musti. Tut bakalım.
Mustafa benim adaşım. Şuna bir bakın Allah aşkına. Tam Dökme etleri, dökme. Dur bakalım. Şuna bakar mısınız ya? Harbiden bunu yemesi de bir iş yani. Daha başladı zaten. Evet arkadaşlar, bayağı uğraştık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şöyle sizin için bir lokma tadıyorum. Vallahi 10 numara. Hadi bir dövütür de rahat yiyelim. Harbi var ya. 10 numara. Ya krem. Et krem olmuş krem. Ya arkadaşlar bakın. Yani ısırdığım yerde. Dişimin izi çıkıyor bakın şuna. Bakın. Kocaman ısırdım. Ağzımdaki de bitti bu arada. Yani inanın lokum olmuş. Ağza dağılıyor direkt. Gerçekten öyle yani. Bunun yanında şöyle salatalık turşusuyla normalde onlar bir sauerkraut diye bir Almanların lahana turşusu var. Ondan koyuyorlar. Bizim elimizde normal lahana turşusu ve salatalık turşusu vardı. Bunları koyduk yanına. Mustafa ne diyorsun ya? 10 numara. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar gerçekten Ellerine emeğine sağlık. çok emek verdik. 100.000 aboneye özel bir videoydu. Anca zaten böyle özel durumlarda yapılacak bir et. Devamlı sirkülasyon olursa aslında çok zorluğu yok ama bizim gibi böyle ev şartlarında yaptığınız zaman biraz böyle telaşı olan bir et. Yani hazır bir sisteme değil, ona göre bir sistem kurmamız gerekiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.